Futbol, uğrunda savaşların durdurulup başlatıldığı, ülkeler arası politikaları sarsan, farklı mezheplere bir araya getiren bir spor branşı. Rakiplerin hikayeleri nedenle ilgi çekici ise karşılaşmalar da o denli önemli oluyor. Dünyanın sayılı ezeli rekabetlerinden Celtic ve Glasgow Rangers. Bu rekabetin öyle bir hikayesi var ki olaylar sadece sahada oynanan futboldan ibaret değil. Celtic, İskoçya'da Premiership'te mücadele eden Glasgow şehri takımıdır. Ancak İskoçlar tarafından değil, İrlandalılar tarafından kurulmuştur. 1800'lü yıllarda İngiltere'nin sömürgesi altında bulunan İrlanda'da kıtlık baş gösterdi. Bundan kurtulmak isteyen İrlanda halkı ucuz iş gücü olarak İskoçya'ya sürgün oldu. Glasgow şehrinde yaşayan yerleşik İskoçların tamamı protestandı ve zengin sınıfı oluşturuyordu. Bu zengin sınıf en ağır işlerde Katolik İrlanda kesimini zor şartlar altında ve açlık sınırında çalıştırıyordu. 1887 yılında İskoçya'da yaşayan Katolik kardeş Walfrid tarafından yardım amacıyla Celtic isminde bir vakıf kuruldu. Ancak vakıf bağış alamıyordu. Protestanların ise bu vakfa bağış yapması beklenemezdi. Sonunda parlak bir fikir bulundu. Celtic ismindeki vakıf futbola yönlendirildi ve Glasgow'da bulunan protestan takımları ile maç yapılması planlandı. Glasgow'lu zengin kesim tarafından bu karşılaşmalara büyük ilgi duyuldu. Bu ilgiyle birlikte Celtic Vakfı'nın kasası parayla doldu. Bu parayı ise kendi İrlandalı Katolik vatandaşlarının geçimi, sağlığı ve eğitimleri için harcadı. O döneme kadar Katolik İrlanda halkının ölüm oranı zengin İskoç Protestan halkının 4 katıydı. Futbol ve kazandırdığı maddi gelir ile bu ölüm oranı ciddi bir biçimde düşürüldü. Celtic Vakfı bu kazancı daha ileriye götürme amacındaydı. Adanın en zengin gücü, kraliyetin İskoçya'daki simgesi Protestanlardan oluşan Glasgow Rangers ile maç yapma kararı aldılar. Rangers tarafından bu teklif gülünç bulunmasına rağmen siyasi ve mezhep çatışmalarının etkisi sebebiyle teklifi geri çeviremediler. Sonuçta bu teklifi reddetmek Protestanların Katoliklerden korktuğunun göstergesi demek olacaktı. 1888 yılında ayağına yırtık ayakkabıyı bile zor bulan ama yetenekli bir oluşum olan Celtic, tüm imkanlara sahip olan Glasgow Rangers ile karşılaştı ve maçı 5-2 gibi bir skorla kazandı. Bu skor ile asırlar sürecek ezeli rekabet başladı. Olay o kadar dini ve siyasi boyuttadır ki bu iki takım aralarındaki maçlarda biri İrlanda bayrağı, diğeri Birleşik Krallık bayrağı açar. Ayrıca Rangers taraftarları İskoçya'nın kendi hükümet ve meclisine sahip olduğu ancak devlet teşkilatı açısından Birleşik Krallığa bağlı olduğu ve böyle devam etmesinden yanayken Celtic taraftarı ise İskoçya'nın tümüyle bağımsız bir cumhuriyete dönüşmesinden yanadır. 1912 yılında Rangers başkanlığı yapan John Urre, sadece Protestanlar Rangers forması giyebilir diyerek olayı daha da ileriye götürdü. Bir Protestan Celtic, bir Katolik Rangers forması giyemezdi. Ülkemizde bir baba Galatasaraylıysa ailesinde bir Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı olabilir. Ama bu İskoçya'da imkansızdır. Bir Celtic'li babanın ailesinde Rangers taraftarı, yine Rangers taraftarı bir ailede Celtic taraftarı bulunamazdı. Ancak Celtic ilerleyen zamanlarda taraftarlarına nazaran kulüp içerisinde bu durumu biraz yumuşattı. 1965-78 yılları arasında kulübü çalıştıran ve 9'u üst üste olmak üzere 10 kez şampiyonluk kupası kaldıran İskoç teknik adam Jack Stein bir protestandı. Yine Liverpool ile efsane haline gelen ve bir dönem Celtic forması da giyen Kenny Dalglish protestan olmasına rağmen Celtic başarısı için mücadele etmişti. Ayrıca Celtic Jack Stein ile 1967 yılında o dönem ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan kupayı Celtic'e kazandırmıştı.
Bu rekabeti statta canlı izlemek istiyorsanız ne yazık ki bu imkansız. Bilet bulma ihtimali neredeyse sıfırdır. Sadece kombine sahipleri maça alınır. Bulacağınız biletin sahte olma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca Rangers'ın sırf rakibinin rengini taşıyor diye gün gelecek mavi çimlerde futbol oynayacağız tezahüratı vardır. Siyaset ve mezhep ne kadar ağır bassa, burada kavgalar çıksa, marşlar yazılsa bile 20 farklı futbolcu hem Rangers hem Celtic forması giyerek bu katı kuralları aşmayı başardı. 1969 yılında ise İskoç Kupası'nda karşılaşan Celtic ve Rangers arasındaki maçı tam 132.870 kişi izlemişti. Onlarca olaya, onlarca karşılaşmaya, hatta soyunma odası basıp bacak kırmaya bile sahne olan Celtic-Glasgow çekişmesi 2012 yılında Rangers'ın vergi borcu yüzünden sekteye uğradı. Tabi siyaset futbolu yine yapacağını yaptı. İngiliz ekonomisinin Avrupa'da yaşanılan mali krizden etkilenmesi, İskoç ekonomisi ve futbolunu doğal olarak etkilemişti. Ek olarak Glasgow yönetiminde bulunan kişilerin hatalı kararları ile gidişat daha dibe çekildi. Vergi borcundan kaçmak için türlü yollara başvuran Glasgow yönetimine en sonunda kayyum atandı. Kağıt üstünde 58 milyon sterlin olarak gözüken borç aslında o dönem 134 milyon sterline kadar yükselmişti. Önce ligden 10 puanı silindi. Daha sonrasında Rangers iflas etti. Hisseleri sembolik olarak 1 sterline satıldı. İskoçya'nın en alt ligine gönderildi. Aslında ligden düşmeme şansı vardı. İskoçya Ligi Federasyon tarafından değil, ligdeki ekiplerin kurduğu özel şirket tarafından yönetiliyordu. Rangers, ligde kalıp mücadele etme yönünde talepte bulunmuştu. Talebin kabul görmesi içinse ligde bulunan 12 takımın 8 tanesinin oynayabilir diye kabul etmesi gerekiyordu. Kapalı kapılar ardında yapılan oylamada bu durum kabul görmedi ve Rangers ligden düşürüldü. Ezeli rakip Celtic'in oyunun ne olduğu ise bilinmiyor. Bu ligden düşüş ile birlikte özellikle yayın gelirlerinde ciddi düşüş yaşandı. Sadece 2 dev yayıncı kuruluş 5 sene için o film derbisi başta olmak üzere İskoç Ligi'ne 80 milyon poundluk sponsorluk anlaşması sağlamıştı. Ligden düşme ile birlikte bu tip anlaşmalar iptal edildi. İskoç Ligi maddi anlamda sekteye uğradı. 100 küsur yıllık bir tarihe sahip olan Glasgow Rangers'ın ismi Rangers Futbol Kulübü olarak değiştirildi. En alt ligden 4 sene sonra tekrar Premiership'e ulaştılar. Bu süreç içerisinde Celtic ise İskoçya Ligi'nde sportif anlamda başarıyı elden bırakmadı. 2012 yılında Rangers'ın düşüşüyle birlikte tam 8 sene üst üste şampiyonluğu rakipsiz bir şekilde aldı. Ligde Rangers ve Celtic dışında şampiyon olan son takım 84-85 sezonunda Sir Alex Ferguson'ın yönettiği Everton'dı. 100 küsur yıllık tarihe sahip olan İskoç Ligi son 30 senedir farklı bir takımın şampiyonluğuna şahit olmadı. Hem Celtic hem Rangers formasıyla şampiyonluk yaşayan tek oyuncu ise Kenny Miller'dir. İşte buram buram tarih kokan, aralarındaki rekabetin sadece futbol ile sınırlı kalmayan Old Firm.